Bu ara sinemaya gidip yaklaşık 3 saat ciddi, gerçekçi, değerli bir tarih incelemesi seyretmek istiyorsanız Kevin Costner'ın yönettiği Horizon, An American Saga filminin 1. bölümünü şiddetle öneriyorum. You and I are standing guard in one of the last great open spaces. There's no army of this earth that's going to stop those wagons coming, little as they're wanted. Kevin Costner, Amerikan tarihinin önemli bir kesitini ele almış. Filmin ilk sahnesinin tarihi 1859. Amerikan İç Savaşı'nın başlamasından 2 yıl önce. Bu tarihten başlayarak yaklaşık 15 yıllık bir sürede Batı'nın beyaz adamlar tarafından nasıl ele geçirildiğine dair çok önemli bir film çekmiş. Bu filmin türü epik bir western olarak düşünülebilir. Ama bütün bu tür filmlerde sonuç olarak sinemanın o muazzam serüven duygusuna yönelilir. Evet, bu film de gösterişli hem de son derece gerçekçi. Bir western filminin ötesine geçerek tam bir tarihsel analize yöneliyor. Bu arada belirteyim ki bu film şu an için 3 bölüm olarak tasarlandı. 3 bölüm tamamlandıktan sonra daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır. 181 dakikalık ilk bölüme baktığımızda vurgulanan en önemli meselenin yerli halklarla beyaz adam arasındaki savaş olduğunu görüyoruz. Bu savaş tabii ki çapulcuların yerlilerin topraklarını işgal etmesinden kaynaklanıyor. Buradaki temel problem doğaya son derece saygılı yaşayan Amerikan yerlilerinin hayat alanları olan topraklarının işgal edilmesi. Beyaz adam yerlilerin topraklarını çalıp oraya kasabalar inşa ediyor. Bunun üzerine neredeyse soluk boruları tıkanan yerliler onlara ait topraklardan beyaz adamı kovmaya çalışıyor. Get in there quick. Quick. Come on. It's all right. I'm gonna be with Dad. No. 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 Buradaki ayrım çok önemli. Çünkü daha sonra filmin finaline doğru saldırılan bir yerli kabilesinde beyaz adamın canilik şehvetiyle insanları, çocukları, kadınları öldürdüklerini görüyoruz. Aradaki fark bu. Yerliler topraklarını savunurken beyaz adam onları soykırıma uğratıyor. Dolayısıyla filmle ilgili tartışmalarda bu ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Kevin Costner klasik beyaz yerli çatışmasının ötesinde olayların doğru bir tahlilini yapıyor. Ve Kevin Costner'ın film boyunca karşımıza çıkardığı beyazlarla ilgili karakterler de son derece geniş bir yelpazeyi temsil ediyor. Bu karakterler kendi aralarında da çatışıyorlar. Bir kısmı son derece şiddet yüklü ve birçoğunda da ciddi ahlaksızlıklar mevcut. You be careful. Someone's gonna take that gun and wrap you with it. What? We talked enough. Kevin Costner kötüden iyiye, karanlıktan aydınlığa geniş bir yelpaze içinde çok sayıda karakterin karmaşık ve gerilimli hikayelerine yer vermiş. Dolayısıyla bu hikayeler üzerinden de bir ülkenin nasıl inşa edildiği, nasıl kurulduğuna dair ciddi saptamaları olmuş. Sinemayı çok ciddiye alanların baştan sona ilgiyle seyredecekleri bir film. Zaten Kevin Costner 1990 yılında western türüne çok ciddi bir adım atmıştı. En iyi film Oscar'ını kazanan ve tabii kendisi de yapımcı olarak bir Oscar alan, ayrıca yönetmen olarak 2. Oscar'ını alan, toplamda da 7 Oscar kazanan Kurtlarla Dans onun kariyerindeki zirve noktasıydı. Ve yine hatırlatalım ki bu filmde başrolü de oynuyordu. Daha sonra 2003'te yine çok klas bir western filmi çekti. Open Range. Burada da başroldeydi ve yönetmenliği üstlenmişti. Dolayısıyla Kevin Costner'ın bu yeni filmini western türündeki olgunluk yapıtı olarak tanımlayabiliriz. Horizon, An American Saga, seyirciden de katılım bekleyen bir film. Çünkü her bölümün kendi iç dinamiğini ve diyaloglarını dikkatle takip etmek gerekiyor. Yılın en iyi filmlerinden olduğunu söyleyebilirim.